Hadislerde verilen malumata göre şöyle bir köprü var karşımızda. Kıldan ince, kılıçtan keskin, cehennemin üzerine bir köprü kurulmuş. Son derece kaygan. Alttan cehennemin alevleri yükseliyor. Sağdan otunun hadiste geçtiği üzere dikenleri gibi böyle kancalı, takıldığını aşağıya çekiyor. İnsanlar amellerine göre bu köprüden geçiyorlar. Kimisi yel gibi, kimisi şimşek gibi, kimisi rüzgar gibi, kimisi atlı, kimisi yayan, kimisi emekleyerek, kimisi sürünerek bu köprüyü geçen, karşı tarafa varan cennete gidiyor. Köprüyü geçemeyen de cehenneme yuvarlanıyor. Yine her bir peygamber ümmetiyle geçiyor. İşte peygamberler duası sadece Allah'ım bize selamet ver, kurtuluş ver diye dua etmekten ibaret. Tabi peygamberimiz ve ümmeti ilk önce geçiyor. Hadislerin tasvir ettiği cehennem üzerine kurulu Sırat Köprüsü bundan ibaret. Bu kılıçtan keskin, kıldan ince sözü peygamberimizin sözü değil, Ebu Said el-Hudri'nin sözüdür. Yani peygamber isnat etmeksizin söylediği bir sözdür. Ya da Ebu Said el-Hudri'ye isnat edilmiş bir söz olabilir. Bu Sırat Köprüsü'ne inanmak itikadi bir vecibe değildir. Çünkü hadisler itikatta hüccet olmaz. Çünkü subutu zannidir. Peygamberden geldiği kesin değildir. Zaten Kur'an-ı Kerim'in 1/3 cennet cehennemden bahsediyor. Yani Allah o kadar ayrıntı vermiş ki niye tek bir ayette Sırat Köprüsü'nden bahsetmiyor? Kur'an-ı Kerim'den Sırat Köprüsü'ne delil çıkarmak mümkün değil. Ancak Sırat Köprüsü inananlar Meryem Suresi 71-72. ayetlerden kendilerince kanıt buluyorlar. O da şöyle: İşte sizden hiç kimse yoktur ki oraya uğramayacak olmasın. Ve in minkum illa variduha diyorlar. Yani herkes cehenneme gidecekse o zaman en azından cehennem üzerinden geçecek bir köprü olmalı diyorlar mantıken. Halbuki ayetin bağlamıyla beraber okursak ayet kafirlerden bahsediyor. Meryem Suresi 68, 69, 70'te anlatılan kafirlerdir. Yani oradaki minkümdeki küm zamiri tüm insanları değil, kafirlere hitap etmektedir. Zaten İbn Abbas ve İkrime de ayeti böyle anlamışlardır. Yine bildiğiniz üzere ayet bağlamından koparılamadığı gibi, yani siyak ve sibakından Kur'an'ın tamamından da koparılamaz. Yani her bir ayetin, Kur'an'ın tüm ayetleri bir anlamsal, mantıksal bütünlüğü vardır. O kadar böyle iç içedir ki. Şimdi Kur'an'daki diğer ayetlere bakarsak bu çok açık net olarak görülür. Mesela Enbiya 102. ayetine bakar mısınız? Allah orada aynen şöyle diyor: müminler cehennemin sesini bile işitmeyecekler. Yani bırak cehennem üzerinden geçmeyi, cehennemin sesini bile işitmeyecekler. Biliyorsunuz cehennem homurtulu bir yanışı var. Tekkâ temeyyüzü minel gayz ayetinde ifade edildiği üzere. Yine şu ayete bakar mısınız? Yevme nahşurul muttakine ilerrahmani vefte. Biz o gün muttakileri Allah'ın huzuruna değerli konuklar, elçiler olarak çağıracağız, toplayacağız. Yani büyük elçiler nasıl çağrılır, nasıl karşılanır? Müminler de öyle karşılanacak, değerli konuklar olarak. Şimdi size şöyle basit bir örnek vereyim. Sizin bir sarayınız var, köşkünüz var. Oraya insanları davet etmişsiniz, çok değerli insanları. Fakat diyorsunuz ki şu köprüden geçmedikçe ben sizi evime almam, sarayıma almam. Tıpkı bunun gibi. Yani Allah vallahu yed'u ila darisselam, müminleri cennete davet etmiş. Bu davet ettiği insanları kıldan ince, kılıçtan keskin köprüden geçmezseniz almam demenin mantığı olabilir mi? Yine Kur'an'ın haber verdiğine göre o gün müminler böyle yüzleri pırıl pırıldır, ışıl ışıldır. Çünkü mahşer meydanında hesaptan, kitaptan sonra ameller tartılmış, cennet kazanmışlar, hak etmişler. Müminler cennete gitmek üzereyken hadi bakalım biz sizi tekrar bir sınayacağız. Halbuki orası bir sınama yeri değil. Yani imtihan yeri değil. Sınama yeri bu dünya. Öbür taraf mükafat, mücazat yeri.
Haliyle bu muhtemel ki Sırat Köprüsü başka kültürlerden bize geçmiş. Mesela Ardaviraf diye bir Zerdüş peygamber var. En eski Zerdüş kaynaklarından. Bu kitapta Ardaviraf göğe çıkıyor. Yani bildiğimiz Miraç. Cennet cehennemi görüyor. Cehennem üzerinde Cinvat köprüsünü görüyor. Efendim. Yani İranlı Zerdüştüler Müslüman olduklarında eski kadim kültürlerini Müslümanlara taşımaları mümkündür. Ve bunların daha sonraki aşamalarda da hadis formatına bürünmeleri de muhtemeldir. Özetle şunu söyleyelim. Kur'an-ı Kerim'de 45 tane sırat kelimesi geçiyor. Bu sırat kelimelerinin hiçbiri bildiğimiz anlamda sırat köprüsünü çağrıştırmıyor. Yol anlamında ya da sırat-ı müstakim, dosdoğru, her şeyin dengede olduğu yol anlamında. Yine bu sırat-ı müstakim böyle bir otoyol gibi, otoban gibi. Yani üzerinden yürümek için son derece cambazlık becerileri falan istemiyor. Bu sırat köprüsüne girdiğiniz yani sırat-ı müstakime girdiğiniz zaman doğru sizi cennete götürüyor.